Hangi sorunlarda doğrudan tüp bebeğe geçmeliyiz? Çoğu çift tabii ki evliliği çocuk sahibi olmak için düşünür. Ve çocuk sahibi olmak isteyen, düzenli ilişkiye rağmen çocuğu olmayan çiftler bir infertilite uzmanına başvurmalıdır. Peki ne zaman başvurmalıdır? Eğer kadın 35 yaş altındaysa 6 ay bekleme süresi bizce yeterlidir. Yani 6 ay içinde çocuk sahibi olamadı veya gebelik elde edemediyse mutlaka ve mutlaka görülmelidir. 6 ayın sonunda bu çiftte herhangi bir problem görmediysek, ki bu problem olup olmadığını anlamak için 3 tane testimiz var. Bir tanesi rahim filmi, ikincisi erkeğin sperm durumu, üçüncüsü yumurtalık rezervi ve yumurtlama durumu. Bunlar normalse bu çifti 1 yıla kadar bekletebiliriz. 6 ayın sonunda mutlaka bir tedavi vermek zorunda değiliz. Ancak 35 yaş üstü kadınlarda 6 aylık süre hiçbir sorun olmasa dahi artık tüp bebek yapmaya gerektirir. Peki 35 yaş altı her şey normal. 1 yıla kadar bekledik. 1 yılın sonunda doğrudan tüp bebeğe mi geçeceğiz? Hayır, bu hastalarda yine diğer yardımla üreme tekniklerini kullanabiliriz bir miktar. Burada da belli bir süre koyarak yumurtlama takibi, planlı ilişki, aşılama tedavileri tüp bebek öncesi yapılabilecek alternatiflerdir. Ancak hepsini gözlemlediğimizde şunu fark ediyoruz ki başarı oranı en yüksek yöntem her zaman tüp bebek tedavisidir. Ancak diğer yöntemlerde maliyet açısından ve zaman açısından belki denenebilir. Bu hastayla doktorun oturup karar vereceği, konuşacağı bir süreçtir. Çiftler 6 ayını tamamladı ve bize başvurdu. Hiçbir sorun yoksa planımız belliydi. Peki hangi sorunlarda doğrudan tüp bebeğe geçmeliyiz? Birincisi rahim filminde iki taraflı tüpün tıkalı olduğu kadınlar. Bunların normal yoldan gebe kalma şansı yok. Doğrudan tüp bebek tedavisinin adayları. İkincisi erkekte ciddi sperm problemi varsa. Özellikle 5 milyonun altında sperme sahip veya azospermi yani hiç sperm olmayan erkekler beklemeksizin tüp bebeğe geçmek zorunda. Üçüncüsü bazı durumlar var. Genetik inceleme gerektirir. Daha önce problemli bir çocuğu olmuş. Genetik hastalığa sahip çocuğu olmuş. Düşük yapmış. Veya ailesinde taşıdığı genetik bir hastalık olan çiftler bunu biliyorsa beklemeksizin tüp bebek tedavisine gelebilirler. Bu hasta gruplarında 6 ayı tamamlamış hasta gruplarında yapılan testlerde bunlarda bir problem çıktığında beklemeksizin tüp bebek tedavisi yapmalılar. Buna ek olarak yumurtalık rezervinde azalma. Çünkü son günlerde çok karşımıza çıkıyor. Hastalar da bekleme süresini çok uzatmamalılar ve doğrudan tüp bebekle gebe kalabileceklerini bilmeliler.